Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Tabii ki Low Bites dinleyeceğiz. Low Bites'ın MDO isimli parçasını dinleyeceğiz. Sözleri Miho yazmış, besteyi de Miho ve Mao yapmış. MDO'nun açılımına bakmak istedim çeşitli kanallardan, internetten. Fakat bir sürü çeşitli sonuç verdi bana. Fakat Japon metal dergisi Gekick Rock röportajından Miho'nun yani sözleri ve besteyi yapan kişinin açıklarken "most destructive outside" ifadesini bizzat kullandığını öğrendim. Biz de o şekilde çevirelim ama yanılıyorsam da lütfen yorumlarda düzeltin. Bakalım çaylarınız kahveleriniz hazırsa bu şarkı bize neler hissettirecek? Gelin hep birlikte görelim. まだまだ休んでる暇ないよまさか疲れてないよね Bu kısımlar beklentiyi çok yükseltiyor. この日を待ってたんだよね Wow. Yakalamışlar seyirciyi yine. Midori nereye koşuyor öyle? Wow. Harika bir düşüş. Çok özür dilerim. Bu kısmı tekrar dinleyebilir miyiz? Çok özür dilerim. Baştan başlayacağım o yüzden kusura bakmayın lütfen. Güzel kalabalık var. Wow. Şimdi Midori'ye bakın. Koşarak bu tarafa geçiyor. Seyirciyi yakalamışlar. Bakın. Wow. Wow. Çok iyi. Asami'nin sahne hakimiyeti harika. Miyoka da koştu bu sefer. Wow.
Wow! Wow! Muazzam, harika olmuş burası. Wow! Pami'ye bak. Herkes bu tarafa dönük Pami. Wow! Wow! Ya her defasında beni bu kadar şaşırtmayı grup nasıl başarıyor? İnanın aklım ermiyor öyle söyleyeyim. Yani her bir şarkısında bir öncekini unutup yeni bir şeye tanık olmak çok harika bir duygu. Her defasında şaşırtıyor olması bilirsiniz. Böyle dinlediğiniz birçok grup ya da şarkıcı böyle hep tekrara düşer. Ama Low Vice'da onu ben yani ritim olarak söylemiyorum. Şarkı, tema, gösteri, müzik her şey için söylüyorum. Harika. Yine şaşırttı beni. Yine teknik becerilerin en üst seviyede olduğu ve o saf haliyle sergilendiği bir şarkı dinledik. Canlı dinledik bu arada yine. Eee, ve Wolfpack için özellikle söylüyorum. Belki de marş niteliğinde bir parça dinlediğimizi düşünüyorum. Şarkıda klasik İngiliz heavy metal tınılarının modern bir Japon tekniği ustalığıyla nasıl harmanlandığını, metal tekniği ustalığıyla nasıl harmanlandığını gördük. Tonlar genellikle E minor, biliyorsunuz Low White genel olarak standart E minor üzerinden gidiyor. Fakat modülasyonlarda dramatik geçişler sağlıyor. Eee, bu akor düzeninde bu kadar heavy olması yine grubun tonlamadaki başarısını bize çok net bir şekilde gösterdi diyebiliriz. Temposu genel olarak yüksek bir parça dinledik yine. Agresif speed metal karakteri taşıyor gibiydi. Ana riff tipik 80'lerin o New Wave British Heavy Metal etkisine sahipti. Tabii modern bir chugging tekniğiyle birleştirilmişti. Yine 190-200 BPM'lik çok yüksek tempolu bir şarkı dinledik. Thrash metal kökenli, pan mod ve hızlı alternatif kick teknikleriyle sertlik sağlanmıştı gördüğünüz gibi. Miyaka'nın melodik, neoklasik pasajları, arpejler, sweep picking, Midori'nin shred odaklı, hızlı legato ve tapping bölümleri ve iki gitarın call and response bölümü şarkının yine zirve bölümüydü diyebiliriz. Bu parça yine grubun çift gitar harmonilerindeki, twin gitardaki yani ustalığını bir kere daha gösterdi bize. Miyako ve Midori arasında acayip bir kimya uyumu olduğunu düşünüyorum. Ve ikisinin de bu işin matematiğini çok iyi bildiklerini düşünüyorum. O Trade-off bölümü grubun damgası olan twin gitar harmonileri zirveye taşımıştı yine şarkıyı. Bu şarkıda genellikle yine bir Miyako'nun daha melodik ve neoklasik bir yaklaşım sergilediğini ama Midori'nin ve çok yakıştığını düşünüyorum bu arada. İşte sahnedeki performanslarının o görüntüsüyle çok uyumlu olduğunu düşünüyorum her ikisinin de bu arada. Özür dilerim. Midori'nin daha agresif Heading ve Dive Bomb ve hızlı legato geçişleri kullandığını gördük. Haruna başlangıçtan sona kadar savaş makinesi gibi yoğun double kick kullanımı ve o şarkıya sürekli bir koşu enerjisi verdiği ona tanık olduk. Yüksek tempolu double kick kullanımı ve agresif atakları thrash metal sertliğini açıkçası power metal hızıyla birleştirdi diyebiliriz bu şarkıda. Filler kısa ama keskin.
gitar sololarına dramatik geçiş sağlıyordu açıkçası ve o aksanlarda kullanılan, zillerin geçişlerdeki, ataklarda daha vurucu kıldı. Asami yine mükemmel bir, sahne performansı sergiledi bize. Sahne hakimiyeti çok iyi. Kullanıcıyla, dinleyiciyle, özür dilerim, arasındaki o şeyi çok güzel kuruyor ve bir marş gibi şarkıyı onlara da yine söyletti. Mezzo soprano vokal, eee, gücünü hissettik bu şarkıda. Thrash metal'in sertliğini, power metal'in dediğim gibi epikliğini dengeliyordu vokali. Koro kısmı dramatik yükseliş, eee, ve nakaratlarda kalabalık bir sahne enerjisi yaratıyordu. Canlı performansta vokal gücü, stüdyo kaydına göre daha keskin ve agresif. Genel olarak böyle görüyorum ben Asami'nin. Diğer izlediğim videolarında da öyle hissettim. Alt perdelerden başlayıp dediğim gibi çok yüksek peak voice dediğimiz o kontrollü bir vatolara geçmesi harikaydı yine. O şarkının dinleyicinin eşlik ettiği MDO kısmı, canlı performansla seyirciyi böyle, maksimuma çıkarmak için, seyirci etkileşimini maksimuma çıkarmak için tasarlanmış gibiydi ve çok da başarılıydı gördüğünüz gibi. Ve Fami, teknik slap ve hızlı parmak geçişleriyle gitarla riff'lerini destekledi. Özellikle köprü bölümünde basın öne çıktığı pasajlarda grove'u çok belirgindi. Bir ara dönüp arkasını Haruna'ya sahneye sırtını dönmüştü. Orada bir komiğime gitti. Ve dediğim gibi, bas gitarist bu şarkı özelliğini de söylüyorum. Bas gitaristin, eee, tam bir dayanıklılık testiydi diyebiliriz. Sürekli devam eden bir 4 nala ritmi ve, riff'lere birebir eşlik. Thrash metal stili. Down Picking Follow şarkının ağırlık merkezi diyebiliriz. Low Whites'ın bu şarkısının performansı geleneksel heavy metal, mirasını devralıp onu kendi teknik, sınırlarını zorlayarak geleceğe taşıdığının bir kanıtı olduğunu düşünüyorum bu şarkının. Hem teknik mükemmeliyet her zamanki gibi hem sahne enerjisi açısından grubun bence modern power thrash metal kimliğini en üst seviyeye çıkardığını, en net ortaya koyduğunu daha doğrusu, düşünüyorum. İzlerken çok keyif aldım arkadaşlar. Eee, yorumlarda biliyorsunuz grubun dediğimi, bizim dediğimiz mi diye bir anket başlatmıştık. Çok da güzel bir, konu olmuştu bizim için. Çoğu kişinin vermiş olduğu oy neticesinde mix yani karışık, olarak çıktı. %40 küsurlarda anket oyu ve bu doğru gerçekten. Grup tek bir, skala o kadar geniş ki müzik skalaları, her türden çok, profesyonel bir şekilde çalıyorlar ve bize sunuyorlar. O mix diyenlere de gerçekten katılıyorum bu arada. Çok keyif aldım dediğim gibi dinlerken. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki şarkıda tekrar görüşelim olur mu? Hoşça kalın.